Biraz gezelim mi sahilde? Hı? Hadi bakalım. Hadi gel. Aha. Gel. Gel. Güzellikle. Hadi gel. Kum sıcak olduğu için patilerini yakıyor. Ondan durmak istemedi. Tekrar geri geldi. Komşularımız var burada, karavanı olan 2 tane çiftimiz var. Çok tatlı böyle güzel 2 insan ve bu köydenler. Bu köyde olmalarına rağmen bir karavan almışlar ve burada sahil kenarında yaşıyorlar. Onlar bana aşure getirmişler. Çok da güzel komşuculuk görevlerini de iyi yapıyorlar. Aşureyi de göstereyim şöyle. Bakın. Kendi yaptıkları aşure. Ben de onlara soğuk kavun götüreceğim. Kavunu alıp oraya gidip kesip yiyeceğiz ve hem onları tanımış oluruz hem de bu bölgeyi onlar daha iyi bilir. Onların kendi ağzından bu bölgeyi de tanıyalım. Hadi gidelim. Yok ama önce bir denize gideceğim. Serinlemem lazım. Ondan sonra gideceğim. Şuraya gömüyor. Buğdayı çok fazla. Biraz şekerli. Bir de odun ateşinde yapmışlar. O ateş is kokusu olur ya, tadı. O da var ama yine güzel. Ceviz var. Öyle diyoruz ama paso yiyoruz yani kızlar. Kızların özgüveni fazla. Göbeklere bak ya, bu nedir ya? Moda. Neymiş? Artık kilolu olmak modaymış. Artık zayıflamak Olduğu da. gibi. Kendilerini öyle kandırıyorlar. Neyse he tamam. Biz zayıfız hala. Hala zayıfız biz. Kavunumuzu aldık. Arkadaşlarla birlikte komşu ziyaretine gideceğiz. Eli boş gidilmez tabii. Hadi gidelim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk abla. Şöyle oturun. Aşureyi bundan mı yaptın? Evet. Güveçte.
Öğretmen, birisi de enstitüde çalışıyor. Yani. Verdiniz çatallarınızı ne yiyeceksiniz? Kızlarımın kulakları çınlasın. Burada ben de ışıkçıyım. Müşterime gidin. Dayı çay al. Çay. Gel. Evet dostlar, dediğimiz gibi komşularımızın ziyaretine geldik ve kavunumuzu kestik, yedik, çayımızı içtik. Semaver çayı var, inanılmaz lezzetli ve ben bir bardak daha içeceğim. Pek çayla aram olmamasına rağmen çok sevdim. Bir de aşureyi dediğim gibi odun ateşinde, bir kiremitin içinde yapmışlar. Güveç. Güveçte yapılmış. Birazdan göstereceğim. Bu iki arkadaşımız yaklaşık kaç gün oldu? Birkaç gün önce ziyaretime geldiler. Öyle. Orada tanıştık, biraz konuştuk. Bugün de aşure getirince ben de hani gelmek istiyordum. Bir fırsat bulamadım. Gelen gidenim çok oldu biraz. Bugün de ziyaretlerine geldik. Sizlerle tanıştırmak istiyorum. Tanıyalım. İsim neydi? Hüseyin. Hüseyin Şentürk. Hüseyin Şentürk. Sizin? Yaşa Şentürk. Yaşa Şentürk. Nasıl Hissediyorsun? Ben valla genç hissediyorum kendimi. Gerçekten ikisi de öyle. Gelen gidenleri oluyor buradan. Enerjileri çok yüksek ya. İnanın çok yüksek. Çok sevdim. Peki karavan nasıl böyle hani esti böyle? Karavan geçmişi eşimin ısrarıyla oldu. İnat etti açıkçası. Ben dedi karavan alacağım dedi. Zaten yollarda araba gördüğü zaman ne diyordu? Hayallerimin efendisi. Hayallerimin efendisi diyordu. Karavan. Yollarda karavanları gördüğü zaman Sen karavan nereden böyle hani aşkı geldi? gezmeyi seviyoruz. Gezmeyi seviyoruz, denizi seviyoruz, dolaşmayı seviyoruz, doğayı seviyoruz, insanları seviyoruz. Güzel insanları. Tabii ki, tabii ki. Güzel Aynen. insanları severiz. Evet. Peki kaç yıllık evlisiniz? 32. yılımızdayız. Oo, maşallah. Hiç sıkılmadınız. Hayır. Güzel. Kızak ne var ki? Şimdi günümüzdeki artık evliliklere bakıyoruz. Yüzeysel hepsi tamamen. Maalesef. 3 sene, 2 sene, 1 sene evlilik kalıp çocuk yapıp boşanıyorlar. Onlar çok üzücü. Böyle uzun süreli birlikte bir bağ kurulmuş evlilikler, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl süren evliliklere ben gerçekten takdir ediyorum. Çocuklarınız Teşekkür da var ederiz. değil mi? Tabii ikiz bebeklerimiz var. Bebeklerimiz onlar Bir bizim tane için. ikiziniz var. Evet. Evet. 30 yaşındalar. Oo, maşallah. Yani 30 yaşlarında. evet, Mardin'de öğretmen ikisi de. Birisi resim öğretmeni, birisi enstitüde öğretmen. İkisi de Mardin'de. İkisi de İkisi Mardin'de. beraber Çok kalıyorlar. mutlular, beraber kalıyorlar. Çok mutlular, çok seviyorlar Mardin'i. Buradan çocuklarınıza, kızlarınıza, ya ben Aynen. çocuk derken böyle değil de yani Evet, çocuk- sizlere, sayın eğitmenlerimize de buradan Evet. kucak dolusu sevgilerimizi iletiyorum. Geçen konuşmamızda galiba tanıyorlarmış beni, takip ediyorlar. takip mıymış? ediyorlar. Özellikle Evet. Ece iyi tanıyor. Evet. Hı hı. Umarım Ece Ece kızımız. yollarımız kesişir. Bu kış Mardin'deydik Elazığ'a giderken. Elazığ dönüşü Mardin'de uzun bir süre kaldık. Sabancı Kültür Merkezi var direkt karşısında. Kışın ortasında orada baya kaldık. Mardin'i daha önce de gelmiştim. Çok iyi biliyorum. Gündüzü farklı, gecesi farklı ve birçok kültürün, inancın Evet. bir arada yaşaması Gerçekten de, gerçekten. güzel bir şey. Biz dışarıdan gittiğimizde onu görüyoruz. Tabii derinliğine girersek onu bilemeyiz ama Mardin güzel bir şehir. Yani Evet. Peki, Biz de aşık olduk oraya gerçekten güzel yani. peki Bademler Köyü'nde oturuyorsunuz değil mi? Evet, Şimdi Bademler Köyü. İzmir'de Urla'ya bağlı Bademler Köyü var. Türkiye'de ilk tiyatrosu olan bir köy ve Evet. bu tiyatrodaki oyuncular da köyün kendi Evet. içinde olan oyuncular Evet. değil mi? Her Hı hı. sene birkaç oyun çıkarıyorlar. Amatör olarak yapılıyor. Her yıl bir oyun yetiyordu en zaten az de. bir oyun en az bir çıkartılıyor. oyun. Bu sene festival olacaktı. Bu korona yüzünden maalesef İptal oldu. Birçok İptal oldu. festivalin olduğu Evet, gibi tabii ki evet, sağlık ertelen- biraz evet, hani daha daha önemli. önemli. Bir hafta sürecek bir festivalle başlayacaktık ama 5 olmadı tane yani. oyunumuz hazırlanmıştı. Artı bir tanesi çocuk oyunuydu. Çocuklarımız çıkarmıştı. Mesela ben de oyunda oynadım geçmişte. Tersine Dünya'da baş gardiyandım. Eşim o zamanlar ışıkçıydı. Kızlarım oynadı. Yunus Emre'de. Maşallah vallahi çok Yani, güzel. Köyün evet. tamamı oyunculuk Evet, ve hepsinde evet. de bilgi. Şöyle bir şey,
oyunda oynayacak insanlar ilk önce belirleniyor, okuma yaptırılıyor, belirleniyor. Bu insanlar dışarıda bağ bahçeye gidiyorlar, ev temizliğine gidiyorlar. Saat akşam 9'da toplanıyoruz tiyatroda. Halk eğitimden bir öğretmen istiyoruz. Onlar gönderiyorlar biz de Urla'dan ve onlar bize göstererek şunu yapacaksınız diyerekten yönetmen olarak geliyor ve biz oyunu çıkartıyoruz. Her sene 27 Mart'ta mutlaka Oyun bir çıkıyor. oyun çıkıyor. Güzel. Ama çok güzel. Böyle sanatsal şeylerle uğraşmaları Evet. güzel bir şey. Yani Gündüz ev temizliğine gider. Evet. Akşam gelir yemeğini falan yapar. Yapar, Eşinin yemeğini hazırlar, yedirir. 8.30-9'da tiyatroya gelir. Provalar yapılır ve temsil edilir. Evet. Zaman zaman ta Diyarbakır'a Evet. eee, Çanakkale'ye gittik. evet Susuz Yaz Çağırıyorlar. oyununu ilk götürdüler. Orada oynadılar. 8 yıl olmuş galiba. Bu geçen gün internette Susuz gördüm. Yaz. Susuz Yaz filmi ilk bizim köyde çevrildi. Çevrildi. Hülya Koçyiğit'in Evet. Berlin Susuz Film Yaz. Festivali'nde Ödül ödül aldı. aldığı film bizim köyümüzde çekildi. Ve bir gerçek Necati olaydır. Cumalı'nın bir eseridir yaşam. Susuz Yaz. Hı hı. Köyde çekildi. İlk Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Hülya Evet, Koçyiğit orada ödül ödül almış. kazanmıştı film. Pembeli Filmde. Kadın burada. Pembe Kadın, Şey, Yıldız evet. Kenter'in. Yıldız Kenteri. O bizim Burada Bademler çekildi. Köyü'nde. Bademler Köyü'nün bir çevrildi. geçmişi var ve dolu Evet. dolu bir kültürü de var. Tam Ee, 1932 yılından beri Bademler'de tiyatro geçmişi var. var. Şöyle ki Atatürk o zaman Kurtuluş Savaşı bittikten sonra yaverlerini çeşitli yerlere öğretmen olarak göndermiş. Subaylarını, emir subaylarını. Tabii o zamanlar öğretmenler yok. Yani bir sıkıntı var. Yeni okullar yapılıp eğitim düzeyi yükselsin. Atatürk gibi bir adam bunu düşünmüş yani. Mustafa Anarat diye birisi, yaverlerden Yaverler. birisini bizim köye göndermiş öğretmen olarak. İlk o da Bademler Köyü'nde bakmış ki yıllar içerisinde öğretmenliğini yaparken Bademler'de böyle bir şey var. Altyapı Tiyatro var, kültürü kültür var yani. Evet. İlk köy kahvenin içerisinde, köy meydanında çeşitli böyle kısa oyunlar Meddah yaparak, oyunlarıyla. meddah oyunları yaparaktan köye bunu aşılamış. Evet. Tiyatro oyunu aşılamış. O zamandan bu tarafa Bademler Köyü'nde böyle bir tiyatro kültürü yıllar içerisinde çoğaldı. 60 yılında tiyatromuz Evet, yapılıyor. 1960'lı yıllarda da İmece tiyatro usulüyle binası yapıldı. yapılıyor. İmece usulü yapıldı. Evet. En son şeyinde de Durmuş Yaşar holding şeyleri falan onlar destek oldu. Destek oldu. Çatı Onlar da spektaküller oldu. yardımıyla tiyatromuz Çok güzel. Bugüne açıldı. geldi. Güzel. Evet. Ben Bademler Köyü'ne bundan yaklaşık 2 sene mi 3 sene önce mi filan bir ziyarette geldim. Öyle günübirlik merak ediyordum. Bademler Köyü hakkında çok güzel şeyler söyleniyordu. Sadece ziyaret günübirlik için gidip de köy meydanlı kahven oraya çektim. Oradan bir iki arkadaşımız beni tanıdı. "Aa Baran hoş geldin" dediler. Bir çay ikram ettiler. Yani oradan çıkamadım. Birkaç gün o köyde kaldım. Artık her gün gideceğim ama bırakmıyorlar beni. En son dediler ki Baran biz köyün içerisinde belirli yerlere tabela asalım. Ankara, Urfa, Mardin, Diyarbakır, İstanbul sen köyün içinde dolan. Gerek yok yani bak bunu. Öyle çok güzel anılarım oldu. Çok güzel insanlar tanıdım orada ben. Bir de Bademler Köyü'nün bir de ilginç bir tarafı var. Mezarlığı var. Mezarlıkta da her ölenin kendi hayatını anlatan kısa mısraları olur. Yani o mezarlığa girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz bir türlü o mezarlıktan. Okudukça okuyanısınız geliyor ve okudukça orada o derinliğe iniyorsunuz. İnanılmaz. Edebiyat. Evet. Çok güzel. Büyük bir edebiyat Sunay yani. Kul- Gireceksiniz. köyümüze Ne devamlı sözler ne gelir. şeyler var. Hayatın Bir gününüzü gerçeği orada geçirirsiniz rahat. Bademler'de Bir şey mezarlıktadır çıkıyor der. Evet. Geldik. Mezar geldiğinde. taşlarını okuyarak bir gününüzü Evet. harcarsınız. Evet, öyle gerçekten. Bir de küçük bir köy. Nüfusu kaç şu anda? 1700-1800 1700 civarında. bayan göç almış Göç ve aldı. hızlı bir şekilde Evet. de alıyor. Evet. Ve bu köyde lokantalar var, fırın var, berberler var, birkaç tane tekel bayisi var, barı var, kafesi var. Evet. Böyle değişik. Bir de orada herkes kendi inancını özgürce ama yaşam alanında yaşıyor. Yani hani köyde ne bir cemevi var ne bir cami Evet. var değil Yok, mi hiçbir yani? şey yok. Bunu da sıcak bakmıyorlar. Kimin ne inanıyorsa, inancı neyse saygı duyuyoruz. Herkes Yani. kendi evinde yaşasın gibi Aynen. bir şey var, Aynen düşünce öyle. var. Aynen. Ve köyün
tamamı da bilgili, okumuş ve Okuma oranı %100'dür. %100 Evet. inanılmaz keyifli ve her karakter orada farklı bir şey. Oradaki bütün yaşayanların farklı bir karakteri var. Mutlaka yolunuz İzmir'e düşerse bir Bademler Köyü'ne uğrayın. Bir de oranın bir pazarı var. O pazarda ben de kafemi çektim oraya. Bundan önceki karavanımla filan takım akı ve kahve satışım da olmuştur orada. Öyle. Peki bu koyla ilgili mesela karavanda nasıl geçiyor peki süreç? Karavanda ne bileyim Nasıl, alışabildiniz deniz mi? kenarında Alıştık ve çok rahatlık. rahatlık yani. Çok rahatlık. Memnunsun. Memnunuz. Gezebiliyor musunuz peki böyle hani? Evet. Geziyorsunuz. Başka bir İnşallah. aracımız var, onunla onunla geziyoruz. geziyorsunuz. Daha buradan başka bir yere gitmedik biz karavanımıza. Yeni aldık daha da. 3 Daha- aylık bir evet. karavanın hayatımız var. Güzel. Burası Azmak Koyu Urla'ya bağlı değil mi? Seferihisar'la Uğra arasında ve Bademler Köyü'ne 12 kilometre uzaklıkta. Yani evleri Bademler Köyü'nde evleri var. Karavanlarıyla 12 kilometre uzakta bu Azmak Koyu'nda. Ne kadardır şu anda buradasınız? Biz bayramın birinci bayramında. 1 ay oldu. Bir aydır buradasınız. aydır. Halen de herhalde Evet, kalacaksınız. Eylül sonuna herhalde. kadar Yani. düşünüyoruz. Birinci bayram gününden Öyle. beri buradayız. Peki bu koyun geçmişi nedir? Hani baktığım zaman burada önceden köylüler sadece burada kimse yokmuş. Yani geçmişi, yani bizim Bademler Köyü'nün bir deniz bayramı var. 19 Ağustos gününe geliyor. Her yıl bu şenliklerle kutlanıyor. Tabii bu sene 19 yapılamadı. bayram ne? 19 bayramı. 19 Ağustos Deniz Bayramı. Ha, deniz bayramı. Deniz bayramı. Deniz Bayramı 19 Ağustos. Bu sizin Bir- mi? Genel bir bayram mı Yani- bu? Bizim. 19'unu, 18'ini 19'una bağlayan gece burada şenlikler olur. Yani havai fişekler olsun, şeyler olsun. Köyümüz- Herkes gelir burası. Yani Köyümüzün gençleri yani bütün müzik köy yapar. burada olur. Sadece Müzik Bademler yapılır. Köyü'nde mi? Yoksa genel çevrede de. Bademler Köyü de var artık. Bütün dışarıdan gelenler de Gelenler de oluyor. geliyor. yani. Bademler Köyü'nden çıkma bir İzlemek bayram. için. Evet, Aynen, evet, tabii Tamam ki. o zaman. Tabii ki. 19 Mayıs Deniz Bayramı. 19 Ağustos. Pardon Ağustos. 19 Benim hiç Ağustos. ezberim yok. Söylenen şey hemen gidiyor yani. 19 Ağustos Deniz Bayramı. Peki bu Deniz Bayramı nereden esinlendi böyle hani? Yaklaşık 80 yıllara dayanan bir olay bu. Tütüncülük yaparmış bizim köylülerimiz. Nerede? Yapardık. Bu bölgede Benim mi? çocukluğumda da vardı. Bademler Köyü çevresi ve bütün bu civar köylerde de yapılırdı. O zamanlar işte 80 yıl diyelim biz, belki de daha fazla oldu, belki daha az, bilemeyeceğim. Tütün kıran, tütün yapan insanlar demişler ki bu sene bir tütünleri bitirince bir denize gidelim, Azmak'a. Azmak Koyu'na denize gidelim. Anlatılanlar tabii. Sırtlarında köfünlerle, Aynen. yemekleri köfünlerin Evet. içinde, omuzlarında, yükleriyle yayan olarak. Gelmiş. Asfalt değildi daha önce, toprak bir yoldu. Sadece bilen kişiler buraya gelirdi. Evet. En lüks şey at arabasıydı. At arabası demek Lüks. lüks demek. Arabam Tabii. var şu an. Arabam var. Aynen, tabii. Yani arabam var derdi. Arabana rahat Tütün bitince buraya gelmişler. 19 Ağustos günüymüş o günde. Ağustos'un Tütün 19'uymuş. derken yani biçimi falan Bitti. bitiyor. Her şey Her bitiriyor. sene aynen Herkes toplanıyor tekrarlanıyor. köyden, Aynen. artık kaç kişi, kaç aile ise denize geliyorlar. Geliyorlar burada o gün pişiler yapıyorlar, adaklar yapıyorlar, bilmem ne yapıyor işte. Yandan da temizleniyorlar. Aynen, Evet, tabii evet, ki ellerini evet. yıkıyorlar, o akma dediğimiz şeyleri. O gün diyorlar ki işte bundan sonra her sene 19 Ağustos'ta buraya gelelim. Bizim bayramımız olsun. Bayramımız olsun. Ne güzel. Öyle bayram olarak Kendi kalmış aramızda tabii. her sene tekrarlanmış Gelişti. bu. Evet. Tütüncülük bitti artık. Başka işlerle uğraşıyor. Almanya'ya gidenler çok oldu. Evet, Mahmut 60'lı Türkmenoğlu yıllarda tabii. sayesinde. Ya bu arada bizim de 2 tane milletvekili Hepimiz. çıkarmış bizim köyümüz. Evet, Köyden iki Tabii, tane milletvekili. Mahmut Türkmenoğlu ve Allah rahmet eylesin. 92'de vefat etti o. Bir de Türkan Miçoğulları diye birisi bizim köylümüzdür. Bunlar milletvekilliği bile yapmış insanlar. Onların o özellikle Mahmut Türkmenoğlu döneminde Almanya'ya Tarım çok Bakanı'ydı. kişileri göndermiş. Tekel Bakanlığı yapmıştı o zaman. Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmıştı. Semaverden. Bizim Ondan- arkadaşlar semaver ondan nedir sonra- bilmiyor ki yabancılar yani. Orada Hayır semaver... üstünde olur normalde. Deniz bayramı olarak kaldı işte. Kutlanıyor. İki Şimdi çeşme vardı, geçtiğimiz birisi su de, son birisi su. 15-20 senedir, Biliyorum, biliyorum. 10-15 senedir de şenlik olarak, bayram olarak festivaller sonra yapıyorduk. konuşmam mı? Yarışmalar, Neyse. bilmem neler, burada deniz yarışmaları. Kültür Sanat Derneği olarak. Bir de bir grup kurdular. Üniversite, Ünibademler diye. Ünibademler. Onlar yapıyorlardı.
Yani etkinliklere katılan kişiler belli bir para ödüyorlardı. Bunları da toplanan paraları da o yıl üniversiteyi kazanmış kişilere Yardım. veriliyordu. Yardım Yardım olarak amaçlı. veriliyordu. En azından Toplanan para, dernek Güzel. tarafından toplanan para onlara veriliyordu. Destek olması için yani onlara. çok güzel. Üniversiteye kazanan, o yıl kazanan çocuklara veriliyordu. Harika ya. Çok güzeldi ama bu Yardım sene tabii bu ulaşımı o hastalıktan zamanlar dolayı böyle olmadı tabii. yani. Aynen. Bu hep olurdu yani. Bu. Evet, Olurdu evet, tabii, evet. tabii Güzel. yıllardır olurdu. Her sene tekrarlar. Peki, Belediyemiz buraya işte geceliğin 18'ini 19'una bağlayan gece amfi getiriyordu, ışıklandırma sistemi sistemleri. getiriyordu. Burada Belediyede destekliyor. konserler yani. veriliyordu, canlı müzikler oluyordu, yarışmalar oluyordu, bilgi yarışmaları falan. Köyümüzdeki Vay be Çok ya. güzel şeyler oluyordu. orkestra var mesela. Grup var. Evet. Gruplar çalar, söyleyenler. Evet. Bunların bir tanesi de kızım Ece Şentürk'tür. Yan flüt çalar, aynı zamanda müzik söyler. O gün güzel, neşeli bir gün geçiririz yani. Evet, vallahi Ay, şu an şimdiden Evet. olsa katılmak için Evet. gelmek isterim. Evet, O kadar evet. yolu Evet. tepip gelmek isterim. Gerçekten çok merak Ama ettim. işte- 19 Mayıs Deniz Bayramı arkadaşlar. Ağustos. 19 Ağustos. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Tamam, Bayramı. pardon Orhancığım. ya, oradan bir ezber kalmış yani. 19 Ağustos Deniz Bayramı arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Azmak Koyu Urla'da, yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. En azından oradan gelen gelirle üniversiteyi kazanmış genç arkadaşlarımıza da destekte bulunuyor. Böyle anlamlı güzel bir etkinlik yani. Evet, evet. Çok güzel. Peki bu koy artık zamanla tabii ki dışarıdan da artık farklı illerden de gelenler oldu haliyle. Önceki Evet. gibi sadece buranın yerel halkı her sene burada hani takılırdı. Şimdi dışarıdan gelen insanlar Evet. için var mı bir düşünceniz? Hani olumlu artısıyla eksisiyle, sonuçta çadır kuruyorlar, günübirlikçiler geliyor. Bayağı bir kalabalık oluyor buradan çevrem. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Hani hem artısı hem eksisi nedir yani sizde? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Şöyle bir şey diyebilirim ben, artısı olarak insanlarla tanışmak ve konuşmak çok güzel. Güzel insanlarla Güzel tanışmak. insanlarla Güzel. konuşmak. Evet. Fakat insanlar giderken çöplerini, çöp konteynerlerine atarlarsa daha seveceğiz. Evet. onları. Kumsalda bırakıyorlar, gidiyorlar. Kumsalda O iyi bırakıyorlar olmuyor. maalesef. Sabahleyin mutlaka bir mıntıka temizliği yapmak zorunda kalıyoruz. Vallahi Evet. Pazar günü o pazartesi sabah maalesef. Özellikle cumartesi, pazar günleri çok gelen oluyor. Çok yoğun olduğu için burası. Hani ertesi gün pazartesi sabah arkada karavancı arkadaşımız var ya. Hı hı. Evet. Onunla beraber Temizlik daha çok yapıyorsunuz. Evet. Bölgesel. mutlaka gidiyor. Yakın yerlerimiz böyle temizlemeye kalkıyoruz. Yani Maalesef, toparlıyoruz, maalesef. çöpe atıyoruz. Maalesef bu O yönden konuda muzdaribiz biz yani. toplum Ama olarak bakın bir şey söyleyeyim mi? Biz buraya çardak koyduğumuz zamanlarda buralar tertemiz oluyordu biliyor musun? Hiç kimse Arka bir at şeyini yapmıyordu. At- yabancı şeyleri hani falan temizlerdik biz. her Temizlerdik. şey tertemizdi. Böyle bir geliyorduk mesela ilk yapacağımız zaman deniz dalga yapmış kışın. Bütün denizin samanlarını, şeylerini, yosunlarını gömdüğümüzü atmış. biliyorum. Biz burada çardak yapmaya kalktık mı onların hepsi temizlenirdi. Ya çöpe atılırdı ya bir araya toplanıp yakılıp Ya da tamam, gömülürdü. imha edilirdi. Ya da toprağa iyice gömülüp onları oraya izole ederdik, kapatırdık yani. yani öyle olması Tertemiz lazım. olurdu Yani şimdi sahiller. şöyle bir şey var. Hani bir yere gittiğiniz zaman doğa sonuçta bizim evimiz. Evet. Yani evimiz yani ormanlarımızı, gittiğimiz yerleri, sahillerimizi, kumsallarımızı temiz tutmalıyız ya. Ya en azından temizlemiyorsan bile kirletme arkadaşım. Yani kirletme ya. Gittiğin yere abi çöpünü, yediğini, içtiğini orada gelip yiyorsun, içiyorsun, sonra çöpünü bırakıp gidiyorsun. Yani bu neye mantık anlamıyorum ki. Hani Doğru söylüyorsunuz. Ama işte yani maalesef gittiğimiz her yerde bu tür şeylerle karşılaşıyoruz ve burada da şu arka sazlıkların arkasına aralarına bakın bir sürü pislik var yani. Dediğin gibi mesela Evet. bugün pazartesi baya bir kalabalıktı burası ve gidenler çöpünü yine genel olarak söylemiyorum ama bunu yapan arkadaşlarımız var. Çöpünü, şişesini, oyunu, buyunu bırakıp gidiyorlar ya. Kumsala şişeyi kırıp gidiyor ya. Hani çöp konteynerleri var burada ve belediyede her gün her sabah arabalarını gönderiyor buradan çöplerini toplattırıyor yani. Hani çöp kovası olmasa diyeceğiz ki tamam arkadaş belediye buraya koymamış, düşünmemiş, biz mi düşüneceğiz diyebilirsiniz ama yani en azından çöp tenekesini atın ya 3 metre ileride yani temiz tutalım ya. Ne kadar temiz olursanız o kadar insanlar da size güzel bakar.
Değil mi? Evet, doğru. Yani Doğru. affedersin, ha evin ortasına sıçmışsın salona, ha buraya çöpü bırakmışsın. Hiçbir değişen fark yok yani. O zihniyet. Biraz ağır oldu ama öyle yani maalesef. Bir de Teşekkür ederiz. bir de öyle değil mi? Öyle. Yani evin ortasına sıç o zaman. O durum seni rahatsız ediyorsa bu da rahatsız etmesi lazım. Ya söyleye söyle yoruldum. Vallahi yoruldum. Arkadaşlar yapmayın ya. Gerçekten yapmayın. Hoş bir görüntü değil ya. İnsanlar o yaptığınız şey iyi bir şey mi bilmiyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz yani? Kafa o şekilde mi çalışıyor ya? Çok mu zor ya? Çok mu zor arkadaş onu çöpe atmak? Alırken yükleniyorsun, getiriyorsun. Ondan üşenmiyorsun abi. Boşuna mı götüremiyorsun ya? Maalesef. Bir de ses olayı. Şimdi artık herkes doğaya kaçalım pandemiden sonra böyle kendilerini doğaya atıyorlar ya, gidip sıçıyorsunuz, o ayrı mesele. Bir de onun dışında abi gece 12 olmuş, çadırda yatanlar var, karavanda yatanlar var, son ses müzik açıyorsunuz, bağıra çağıra konuşuyorsunuz. Bu nedir ya? Bu ne saygısızlık böyle ya? Bu çadırların önünden çok hızlı geçen arabalar Ya var. ya var ya yani gerçekten o arabalarda yani yani tam tozu sofra toprağa açıyoruz. kaldırarak böyle son gaz. 4 çekerleri Kumsal var. yani burası. Bazı Kumsalda arabalar da batıyor. geçiyorlar. Aynen O öyle. yemeklerin içi affedersiniz kumlar. Tabii. Yani ne keyfi kalıyor yemeği, Sokaktan ne geçerken şeyi dikkat kalıyor. ediyorum. İşte dediğim gibi Evet. Canan Bey, teşekkür aileden bunu ederiz. görmüşler ki bunu uyguluyorlar. Madem aileden gördünüz ama biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar hoş şeyler değil, güzel şeyler değil arkadaşlar. Birlik, beraberlik olmamız lazım. Temiz olmamız lazım. Ve gittiğimiz yerlerde temiz tutalım ki bizden sonraki nesil de yaşayabilsin bu gezegenimizde. Her neyse bu kadar. Söylemek istediğiniz başka mesajınız var mı? Burada videoyu kapatacağım. Gerçekten canım sıkıldı. Yok. Teşekkür Vallahi ederiz. Sizlerle tanıştığımıza çok memnun Evet. oldum. Gerçekten. Umarım geri kalan hayatınızı Aynen, böyle güzel olur. huzurlu, Teşekkür sakin, ederiz. mutlu ve sağlıklı yaşamanızı diliyorum. Teşekkür Böyle yerlerde güzelliklerin olmasını her zaman için isteriz. Vallahi biz de onun amacımız o. Baki kalsın böyle yerler, bozulmasın, gelen de kirletmesin, temiz tutsun ki hem bizim içimiz rahat olsun hem de sizin gelecekteki çocuklarınız için de güzel bir yerler bırakalım, emanet edelim yani. Amacımız bu. Teşekkür Öyle. ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey olun. gönlünüzce olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle. Bana. Yine bekleriz. Bekleriz.